Hoş bulduk. Benim ismim Nusret Yıldırım. NY Popüler Tekstil markasının sahibiyim. Biz tekstil sektörüne 1996'da girdik. İşe çıraklıktan başladık tabii temelden. İşin mutfağından başladık. Şükürler olsun bugün dünyanın bir tarafından kumaş alıp burada mamule çevirip diğer tarafa satıyoruz. Ta Çin'den, Güney Kore'den kumaş alıp Afrika'ya, Amerika'ya kadar mal gönderiyorum, satış yapıyorum. Türkiye gerçekten tekstil olarak bütün dünya pazarına baktığım zaman bence 5-0 öndeyiz kalitede. Yaptığımız üretimde, tesislerde ben önde görüyorum. Kısa bir süreliğine belki bir duraklama olmuş olabilir şu anda. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde tekrar iş hareketlenecek. İnanıyorum ki çok güzel işler olacak ve bu yapılan bu proje Benesta Center dünyanın ticaret yani toptan ticaretin kalbi olacağına inanıyorum. İlk projeyi duyduğum günde gerçekten çok heyecanlandım. Hemen iletişime geçtim sizinle. Merkez ofisinize geldim birkaç arkadaşımla beraber. Hatta ikinci görüşmede satın aldık. Neredeyse 20-30 tane de dostlarımı ben buraya size gönderdim. Kendim getirdim ve buradan mülk aldık. Muhteşem bir proje. İnanıyorum ki çok güzel işler olacak. Ülke ekonomimize de çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Dışarıdan döviz gelip ülkenin kasasına para gireceğine inandığım bir projedir. Ben sizi tebrik ediyorum. Bu projede kimin katkısı varsa, kim düşünmüşse gerçekten muhteşem. Çok zor bir soru sordunuz. Çok zor bir soru sordunuz. Şimdi çok yokluktan gelen bir insanım ben. Sıfır. Şöyle bir şey anlatabilirim size. Ben biraz dobra bir insanım. 90 yılları ve öncesi biz çiftçilik yapardık. Tabii ki dünyamız çok küçüktü. Biz bir köye gidip tütün ekerdik. O esnada o toprak sahibi, toprak ağası bize bir ev vermiş, depo gibi bir yer. Yani düşünün o deponun içinde yaşıyoruz. Bir televizyonumuz vardı, buzdolabı, vantilatör, bir radyo, siyah beyaz bir televizyon. Ve o zaman düşünüyordum, hayal ediyordum, diyordum ki biz zenginiz, halimiz vaktimiz yerinde. Çünkü dünyamız çok küçüktü. Ve gezdikçe, gördükçe gerçekten günden güne görüyoruz ki arkama doğru dönüp baktığım zaman hakikaten şurada ben daima kendimi sorguluyorum. Demek ki o yıllarda dünyamız çok küçüktü. Gezip görmediğimiz için, araştırmadığımız için. Bugün dünya piyasasında neredeyse 36 ülkeye gezmiş ve tekstil fuarlarına katılmış bir insanım. Ben gençlere daima şunu tavsiye ediyorum. Gezin, görün, araştırın. Sohbet ettiğim dostlarıma şunu anlatıyorum. Diyorum ki, şu döngünün arasına girmeyin. Evle iş arasında sadece şu döngünün arasına girmeyin. Değişik insanlarla konuşun. Gidin, gezin, görün. Memlekete tatil yapacağınızı aynı parayla gidin bir ülke görün. Bir pazar görün. Kendimden bu eksiği gördüğüm için geçmişte, ondan dolayı ben dostlarıma da tavsiye ediyorum. Biz gezdikçe, gördükçe ufkumuz açılacak, network büyüyecek ve dünya pazarında daha istediğimiz verimi alabileceğimize inanıyorum.
Tabii ki istediğim yerde değilim. Ben kendimde bir eksik görüyorum. Kendimi sorguluyorum hala da. Ee, Ben daima kendi kendime şunu diyorum. Bu değil, daha iyisi, daha iyisini yapabilecek bir kapasite kendimden görüyorum. Ama biraz daha kendimi geride buluyorum şu anda. En çok zamanımdan, ailemden, onlara ayıracağım zamandan çok kıstım. Ben buna inanıyorum. Ben ticaret dışında da tabii siyaset STK'larla da uğraşıyorum. Görevde alıyorum. Ailemle çok az vakit geçiriyorum. Onların zamandan çok çaldığıma inanıyorum. Buradan onlara bir şey söyle. Tabii ki. Şey olsun, Ee, kesinlikle. Ben bir de benim şu sözüm var. Bir insan sadece kendisi için yaşıyorsa o insan boş insandır. Önce aile, çevremiz, dostlarımız, memleketimiz ve ülkemiz için yaşamamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Sadece kendimiz için evet belli bir gelirim var, evimi geçindirebiliyorum. Ondan sonrası e, düşünmemek bence büyük bir eksikliktir. Ben ondan dolayı bu sorumluluğu da çok iyi bilincindeyim. Sadece kendim için yaşamıyorum. Dostlarım, çevrem, ülkem için de ne yapabilirim? Bunu da unutmamamız lazım. Çok önemli bir detaydır bu. Tabii ki çok ticari hayatımda inişler çıkışlar oldu. Sadece Afrika pazarında şu anda müşterimin %50'si Afrika pazarı, Avrupa, Amerika ve özellikle siyahi insanlarımızdan çok müşterim var. Tabii ki ilk gelip benden ürün alan müşteri hiç unutmadım. İsmi Aka. İlk Afrika pazarına o bizi tanıştırdı, o bizi götürdü. Tabii ki benim için değerli bir arkadaşımdır. Devamında görüşürüm, irtibatı kesmem onunla. Biraz daha kurumsal bir adım attığımıza ben hissiyatına vardım. Bu çok önemli. Şimdi biz Türk halkı biraz ezberle ticaret yapıyoruz. Kurumsal kimliği kazanmak için çok mücadele etmiyoruz. Benim tavsiyemdir biraz daha kurumsal kimliğe kavuşmamız lazım ki markalaşalım. Benim hep hayalimdir. Hatta ilk televizyona verdiğim röportajda ben demiştim ki inşallah bundan sonra Avrupa pazarına ve bu markayı dünya markası seviyesine getirmeyi hedefliyorum, planlıyorum ve hayal ediyorum demiştim. Onu kendi sosyal medya hesabımda paylaştığım zaman da çok alaylı bir yorum yazılmıştı altına. Onu hiç unutmam. Ama o bilinçle devamlı da ben azimle hareket ediyorum. İnanıyorum ki daha güzel yerlere geleceğiz. Bu kadar büyük bir proje hayal etmemiştim. Ben ilk alanlardan biriyim. Kağıt üstünde proje bize sunmuştunuz. Tabii ki sadece fora kazıklar vardı. Hatta projenizi alıp avukatıma götürdüğüm zaman da kesinlikle red verdi ve dedi, sakın Nusret Bey dedi girmeyin. Bu çok tehlikeli dedi. Kağıt üstünde ciddi bir para ve Türkiye'de her gün yeni bir güne uyanıyoruz. Ben inandım size gerçekten. Projeye inandım. Hatta son 3-4 aydır ben içeri ziyaret ettim. Gelip bu detayları da görünce, kaliteyi görünce de gerçekten çok daha umutlandım. Çok daha umutlandım ticari olarak. Daha güzel bir yerlere varacağımıza. Bir de böyle bir proje, böyle bir şirketin Türkiye'de iş yapması bizim için çok büyük bir avantajdır. İnanıyorum ki Benesta
örnek olacak diğer büyük inşaat şirketlerine de. Yani bunu örnek almaları lazım. Gelip bence bu kaliteyi incelemeleri lazım. Bu AVM'yi gezmeleri lazım. Ben tavsiye ediyorum diğer inşaat şirketlerine, iş insanlarına burayı gelip ziyaret edip görmelerini istiyorum. Benim ticari olarak ilk mülküm tabii benim için çok değerlidir. Yıllardır kira ödüyorduk, kiracılıkla gidiyorduk. Bu projeye inandığım için zaten mülk satın aldım. Ben çok mülk satın almaktan yana değilim. Ben daha çok parayla ticaret yapmayı hedefleyen bir iş insanıyım. Sonuna kadar inanıyorum tutacağına. Bence Benesta Center NY popüler markası ve daha büyük markaları hak ettiği bir projedir. Ben ona inanıyorum. Ve gelecekler yani bu projenin altında, bu AVM'de yer almak için de bence yarışa girecekler önümüzdeki dönemde. Ben buna da inanıyorum. Şimdi Türkiye'de tabii ki tekstil olarak ticari merkezler var tabii ki. Merter gibi, Laleli gibi, Osman Bey, Zeytinburnu. Güngören sonradan gelişen bir bölge olduğu için tabii ki konut ve ticari iç içe çoğu ticari yerler konuttan, daireden çevirdikleri için sıkıntılı bir bölgede şu anda mevcut mağazamız. Tabii park yeridir, müşterinin oturup yeme içme konusunda rahat gezilecek bir yer yok. Ama şu anda bu kompleksin içinde istediğimiz her şey bulabileceğimiz bir proje. Bence bundan daha iyisi Benesta Center diyebilir. Demin de söyledim, gene tekrar vurgulayabilirim. Ülkemiz için gerçekten büyük bir şans ve örnek bir proje, örnek bir inşaat şirketidir Benesta. Tekrar vurgulayacağım. Diğer inşaat şirketleri gelip incelemesi gerekiyor bu projeyi. Şöyle söyleyebilirim. Yani istediğimiz bütün her şey burada mevcut diyebilirim. Düşünüp projelendirmişsiniz. Restoran olarak, kafeler olarak, müşterinin hatta dinlenme yeri, yorulup dinleyeceği alanlar bile yapmışsınız, platform yapmışsınız. Muhteşem bir düşünce. Mevcut şu anki yerimizde hakikaten ben de yurt dışına çok çıktığım için Çin'den Afrika ülkelerin 18 Afrika ülkesini gezdim. Güvenlik çok önemli. Gittiğimiz yerlerde cebimizde parayla hatta pasaportumuzla bile gezmekten çekindiğimiz için şu anki gerçekten Güngören'in ara sokaklarında müşteri alışverişe geliyor, parayla geliyor. Ve çoğu müşterimiz diyor ki ben buraya gelip mal ayırtıp sonra gidip para getirenler bile var. Çünkü çantasında para gezmekle korkuyor bu sokaklarda. Ama böyle bir AVM'nin içinde hiçbir endişesi olmayacağına eminim. Hem güvenlik açısından, yeme içme açısından, konfor açısından yani bütün her şey düşünülmüş zaten. Böyle bir AVM ben inanıyorum ki dünya basınına düşeceğine ve tekstili tekrar dünyadaki insanlara Türkiye'de böyle bir AVM tekrar Türkiye'de kalitenin, tekstilin merkezi olduğunu hatırlatacağına inanıyorum. Şunu söyleyeyim, bence markaların yakışacağı bir AVM'dir. Bundan daha çok değer göreceği bir yer ben Türkiye'de göremiyorum şu anda. Herhangi bir AVM göremiyorum. Bir tekstil pazarı göremiyorum. Evet. Eğer ki markanızın değer kazanmasını istiyorsanız
sizi Benesta Center'e davet ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum size. Sonuna kadar güveniyorum. Burada muhteşem işler yapacağımıza da inanıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan, böyle bir kompleks hayal edip düşünüp yaptığınız için.